Herkese yeniden merhaba. Naku İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yeşim. Bugün sizlerle ekranda gördüğünüz bu yumuşacık yastıklardan öreceğiz. Bu yastığı Nako'nun Satürn serisiyle ördüm. 2 katlı ve oldukça kalın bir iplik olduğu için yastığınızı yarım saatte bitirebilirsiniz. Hem de bu yastıkları örmek için herhangi bir şiş veya tığa ihtiyacınız yok. Tamamen el örgüsüyle öreceğiz. Bu yastığı tamamlamak için 3 tane Satürn serisinden iplik kullandım. Yastığın içerisine de yastık içi yerleştirdim. Kullandığım yastık içinin ölçüsü 40 santime 40 santimdi. Dilediğiniz ölçüde yastık içi kullanabilirsiniz. Kullandığınız yastığa göre başlangıç ilmek sayınız ve kullandığınız iplik miktarı da değişecektir. Başlangıç için vermem gereken bütün bilgileri verdim. Şimdi yastığın yapımına geçelim. İlk olarak Satürn serisinin bu çok tatlı koyu mavi rengiyle başlıyorum. Bu arada ipliklerimizin renk kodlarını aşağıdaki kutucuğa muhakkak bırakırız. Oradan takip edebilirsiniz. İlk olarak ipliğin düğümlenmiş kısımlarını makas yardımıyla açıyorum. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi düğümleri açarken ipliğin kendisine zarar vermemeye dikkat edin. Bu şekilde açmış oldum. Şimdi örmeye başlayalım. Yaklaşık 20-30 santimetrelik mesafeden şöyle ipliğimi ikiye katlıyorum gördüğünüz gibi. Ve burada bir düğüm oluşturacağım. Düğümümü oluşturuyorum. İlla benim gibi düğüm oluşturmanıza gerek yok. Normal bir düğüm de atabilirsiniz. Benimki gibi yaparsanız düğümün boyutunu ayarlayabilmeniz daha rahat olacaktır. Benim düğümümün boyutu 4 parmağım kadar, hatta birazcık daha gevşek diyebilirim. Şimdi başlangıç ilmeklerimi oluşturmaya başlayacağım. Burada oluşturduğum halka benim birinci ilmeğim oluyor. Arkadaki ipliği öne doğru çıkartıyorum. İkinci ilmeğimi oluşturmuş oluyorum. Aynı hareketi yaparak üçüncü ilmeğimi oluşturuyorum. Dördüncü ilmeğimi oluşturuyorum. Aynı şekilde 5. ilmeğim, 6. ilmeğim, 7. ilmeğim. Zaten gördüğünüz gibi ipliğimiz kalın olduğu için rahatlıkla anlayabilirsiniz yaptığım işlemi. Toplamda 7 tane zincir çektim. Şimdi yastığımın eniyle aynı ölçüde mi ona bakacağım. Son çektiğim zinciri saymayın. Çünkü o zincir bir sonraki sıranın birinci ilmeği olacak. O yüzden toplam 6 tane zinciri bir ölçmüş oluyorum. 6 zincir uzunluğunda gibi düşünüyorum. Şimdi bir tane daha çekeceğim. Yani 7 tane çekmiştik toplamda. Bir tane daha ekledim. 8. zincirimi çektim. Şimdi burada çektiğim 8. zincir bir sonraki sıranın birinci ilmeği olarak kabul ediliyor. Bundan başlatacağım yani. Örgümüzü soldan sağa öreceğimiz için ipliğinizi de benim gibi konumlandırın. Şimdiki ilmeklerimi burada gördüğünüz deliklerden çekerek yapacağım. Bu benim birinci ilmeğim. Şimdi buradan parmağımı geçiriyorum, ipliğimi çekiyorum ve ikinci ilmeğimi oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi yine 4 parmak genişliğinde, yani ilmeklerimin boyutu hemen hemen aynı olmak zorunda. Yoksa örgünüz biçimsiz görünür. 3. ilmeğimi oluşturdum. 4. ilmeğimi oluşturuyorum. 5. ilmeğimi oluşturuyorum. 2 ilmek kaldı. 6 ve son olarak da 7. ilmeğimi oluşturdum. Yastık kılıfını dikişsiz bir şekilde öreceğim için bu kısımdan sonra dönerek alt tarafa geçeceğiz. Şurada gördüğünüz deliklerden
yeni ilmeklerimizi çıkaracağız. Motifimi aşağı doğru çeviriyorum. Şuradaki kısa ipin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde başlayacağım ilk ilmeğime. Az önce gösterdiğim gibi buradaki deliklerden yine yeni ilmekler çıkartıyoruz. Birinci, ikinci ilmeğim. Şu an halen daha birinci sıradayız bu arada. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Beşinci ilmeğim. Ve son bir tane ilmek kaldı. İlmek sayınız kaçsa ondan bir eksik tane alt taraftan ilmek çıkartıyorsunuz. Benim ilmek sayım 7 idi. 6 tane çıkartıyorum. Birinci sırayı tamamlamış oldum. Şimdi yine tersine çeviriyorum motifimi. Yine soldan sağa doğru örgüme devam edeceğim. Bakın buradaki ilmekler bu şekilde açık olmalı. Kıvrılan ilmekleri düzeltin mutlaka. İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Bu şekilde yine 7 tane ilmeği örüyorum. Yine modelimi döndürüyorum ve yine soldan sağa doğru örgüme devam ediyorum. Bu sefer 6 tane öreceğim ve ikinci sıramı tamamlamış olacağım. Yastığın ön ve arka kısmını birlikte örüyoruz şu an aslında. Bu ördüğümüz kısım yastığı sarmalayacak. Aynı şekilde motifimi çeviriyorum. Yine ilmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum. Bakın yaklaşık 3-4 sıra ördükten sonra artık yastığınızı deneyebilirsiniz. Şu şekilde arkaya çevirdim ve ikiye katladım. Gördüğünüz gibi yastığın önü ve arkası belirlenmiş oldu. Şimdi bu şekilde katlayarak örgüme devam edebilirim. Motif büyüdükçe çünkü açık kısmını örmek daha zor oluyor. Renk değişimine kadar bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ipliğimin sonuna geldim. Buraya krem renk eklemek istiyorum. Satürn iplikler daha kalın ve burgu şeklinde olduğu için Neptün ipliklerden daha farklı olarak birleştirme yapacağım. Krem ve mavi renk iplikleri yaklaşık 20-30 santim kadar mesafe bırakıp yan yana koydum videodaki gibi. Daha sonra krem renkli ipliğimi maviye bağlıyorum. Diğer uçta mavi renk ipliğimi krem renge bağlıyorum. Ve videodaki gibi sırasıyla nazikçe birbirine çekiyorum. Düğümler ortada buluşacak şekilde çektim ve daha sonra orayı sıkılaştırdım. Buradaki gibi bir görüntü oluşuyor. Fazlalık ipliklerimi de
makas yardımıyla şöyle tam dibinden kesiyorum. Bu şekilde iki farklı renk ipliğimi birleştirmiş oldum. Daha sonra kaldığım yerden örgüme devam edeceğim. Buradaki düğüm yukarıda kaldı. Bir sonraki ilmekte görünmez olacak. Eğer görünüyorsa da saklayabilirsiniz. Yine aynı şekilde örgüye devam ediyorum. Örgünüz yükseldikçe artık yastığı içine yerleştirip örmeye devam edebilirsiniz. 4-5 sıra sonra yastık içinizi içerisine yerleştirebilirsiniz. Ben bu sırada yerleştirmeyi tercih ettim. Daha yukarıda da yerleştirebilirsiniz. Bununla birlikte örmek benim için daha kolay oldu. Yine aynı şekilde kaldığımız yerden aynı teknikle örmeye devam ediyoruz. Artık yastığı kapama kısmına kadar öreceğim. Oradan devam edeceğim. Krem renginden sonra bir de lila renk satürn ipe geçtim. Ondan da 2-3 sıra kadar ördüm. Yani benim gibi yastığın son kısmına geldiğinizde örmeyi bırakabilirsiniz. Bu noktadan sonra artık uçlarını birleştirerek yastığı tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi dikişsiz bir yastık modeli. Şimdi son sırayı, bu ön kısmı da öreceğim. Bir de yastıkla nasıl ördüğümü görün. Daha sonra da kapatma işlemini yapacağız. Ve sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi toplamda kaç sıra ördüğümü göstereyim. Şimdi şöyle aşağıdan saymaya başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane sıra ördüm. 10. sıradaydım en son. Şimdi artık birleştirme işlemini gösterebilirim. Birleştirme işlemi için ipiniz çok uzunsa onu böyle yastığın eninin 2 katı kadar uzunluk belirleyip kesin. Daha rahat hareket etmenizi sağlayacaktır bu işlem. Kendime doğru çeviriyorum. Şimdi yastığın bir tarafında 7 tane ilmek var. Bir tarafında 6 tane ilmek var. Yukarıda 7 tane vardı. Birini böyle ilmeğimi geçiriyorum. Ama çok fazla çekiştirmeyin. Aşağıdaki ilmekle bağlantılı olduğu için alttaki ilmek çıkabilir. Önce böyle hafifçe çekiyorum. Şimdi yukarıdaki ilmek ve hemen altındaki ilmek gördüğünüz gibi karşılıklı duruyor. Bu karşılıklı duran ilmekleri birlikte öreceğiz. Şu ikisini alıyorum. İpimi yukarıdan aşağı doğru geçiriyorum. Aşağıdan yukarı doğru da başlayabilirsiniz. Sorun değil. Aşağıdan indiysem sonraki iki ilmeği de aşağıdan yukarı doğru çıkarak birleştiriyorum. Daha sonra yukarıdan aşağı ineceğim. Yine aşağıdan yukarı, bu şekilde bütün ilmekleri birbirine kavuşturmuş oluyorum. Ve yastığı da bu şekilde kapatıyorum. Son iki ilmeği de bu şekilde birleştirdim. Son düzenlememi yaptım. İpliğim yerinden çıkmasın diye şu kenarda bir yere bir tane daha düğüm atıyorum bu şekilde. Bu sayede ipliğim yerinden çıkmayacak ve ilmekler açılmayacak. Fazlalık ipliği incelterek yastığın içinde gizleyebilirsiniz. Ama ben buna gerek duymadım. Yastığın içinde gizlemeyi tercih ettim. Dilediğiniz gibi gizleyebilirsiniz. Son düzeltmelerimi de yapıyorum ve yastığımı tamamlamış oluyorum.
Bu projede en çok keyif aldığım şey yastığın çabucak örülüp bitmesiydi. Üstelik ekstradan bir aparata da ihtiyacımız olmadı. Hepinizin rahatlıkla örebileceğini düşünüyorum. Dilediğiniz gibi renkleri kullanarak daha farklı tarzlarda da yapabilirsiniz. Bu güzel yastıkların yanında bir de battaniye yapalım istedim. Daha önce paylaştığımız battaniye videosundan farklı olarak Satürn ipliklerle battaniye öreceğiz. Ayrıca diğerinden farklı olarak burada renk değişimlerini nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Yani çok renkli battaniyeleri nasıl örebileceğinizden bahsedeceğim. Yaklaşık 20-30 santim uzunluk bırakıp ikiye katlıyoruz ve yine bir düğüm yaparak modelimize başlıyoruz. Daha önce gösterdiğim videolardaki gibi başlangıç zincirimi çekeceğim. Bu benim birinci zincirim. İçerisinden ilmeklerimi çıkartıyorum. İkinci zincir, üçüncü zincir. Bu şekilde sayabilirsiniz. Böyle devam ediyorum. Battaniyenizin genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar çok zincir çekmelisiniz. İstediğiniz ölçüde bir en belirleyebilirsiniz yani. Ben burada video çabuk ilerlesin diye kısa enli bir battaniye ile başladım. Yaklaşık 14 tane zincir çektim. Şimdi buradaki son zincirim bir üst sıranın birinci ilmeği olmuş oldu. Sağdan sola doğru ilerleyeceğiz. Şuradaki deliklere batırarak diğer ilmeklerimi de oluşturacağım. İlk ilmeği örmüyorum. Sonraki deliğe batırıyorum. İkinci ilmeğimi oluşturmuş oldum. Bu şekilde kaç tane zincir çektiyseniz bütün deliklerden geçirerek ilmeklerinizi oluşturuyorsunuz. Yine buradaki ilmekler bu şekilde ayrı duracak. Kıvrılmasına müsaade etmeyin. Özellikle delikten ilmeği geçirirken düzelterek geçirmeye özen gösterin. Şimdi örgüme devam ediyorum. İlmeklerinizin genişliğinin hemen hemen aynı olmasına dikkat edin. Ben 4 parmak genişliğinde yaptım. Şimdi üst sıraya geçiyorum. İpliğimi sağ tarafa aldım. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi çıkartacağım. Yine şöyle benim yaptığım gibi alırsanız daha düzgün olacaktır kenarları. Bu şekilde soldan sağa doğru ilerliyorum. Bu arada kullandığım ilk iplik bitmek üzere. Az bir miktar kaldı. Eğer buradan devam etseydim ortada bir yerde bu renk ipliğim bitmiş olacaktı. Ve farklı bir renkle devam edeceğim için orta kısımda renk değişikliği belirgin olacaktı. Bu sebeple yandan yaklaşık 20-30 santimlik bir uzunluk bırakarak ipimi kesiyorum ve yeni rengimle sıraya başlıyorum. Onda da azıcık bir mesafe bıraktım ve az önce ördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Yine başka renk bir ipliğe geçiş yapacağım. Az bir mesafe bıraktım. Daha sonra burada bıraktığımız iplikleri birbirine bağlayıp arkada gizleyeceğiz. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Yine pembeden başladık.
sağa doğru devam ediyorum. Battaniyenin mantığını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi buradan sonra battaniyem ne kadar uzun olsun istiyorsam o kadar örmeye devam edeceğim. İstersem tek renkle devam edebilirim. İstersem daha farklı renklerde katabilirim. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı olarak değişecek şeyler. Şimdi pembe ipliğim bitmek üzere. Bitmeden şöyle battaniyemin eninin 3 katı kadar bir uzunluk bırakıyorum ve fazlalığı kesiyorum. Siz battaniyeniz ne kadar uzun olsun istiyorsanız o kadar devam edin. Daha sonra benim şimdi göstereceğim gibi kapatma işlemi yapacaksınız. Burada gördüğünüz ilk ilmeği örmüyorum. Bir sonraki ilmeğin üstüne geçirdim. Bu şekilde konumlandırdım. Arkadan ipliğimi çekiyorum ve bir tane zincir oluşturmuş oldum. Bu zincir ve bir sonraki ilmeği aldım. Yine aynı şekilde ipliğimi yukarı çıkarttım. Bu şekilde elimdeki ilmekle bir sonraki ilmeği birleştirerek tek bir ilmeğe çeviriyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam ettim. Kalan ipliğimi buradaki ilmekten çıkarıyorum ve iyice sabitliyorum. Şimdi burada renk değişiminde bıraktığımız parçaları nasıl kaybedeceğimizi göstereyim. Öncelikle şöyle iki tane farklı renk iplik yan yana ise bunları şöyle burgularına ayırıyorum ve iki farklı rengi birbirine bağlıyorum. Ben burada çok sıkı çekiştirmişim. O kadar sıkı çekiştirmeseniz daha güzel olur. Hafifçe bağlayın yeterli. Aynı şekilde diğer iki ipliğimi de birbirine bağlıyorum. Daha sonra ipliklerimi bu şekilde ayırıp birazcık inceltiyorum. Hafifçe çekince zaten kopuyor iplikler. İyice incelteceğim. Bu 4 parçayı da bu şekilde inceltiyorum. Daha sonra elimdeki pembe renk ipi pembe renk örgülerin arasında gizliyorum. Bakın bu şekilde örgülerin arasını açarak da tamamen içerisine gizleyebiliriz. Çok kalın olduysa ucunu birazcık daha inceltebilirsiniz. Bu şekilde bütün renkleri o renge ait örgülerin içerisinde gizliyorum. Burada gösterdiğim bütün işlemleri geri kalan dışarıda görünen bütün ipliklere uyguluyorum. Ve battaniyemizi de tamamlamış olduk. Dediğim gibi dilediğiniz ende, dilediğiniz boyda istediğiniz gibi battaniyelerinizi oluşturabilirsiniz. Gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.